İki kez geriye düşmüşsün, rakibin bir topu direkten dönmüş ve şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibin de tam o hafta sonu puan kaybetmiş. Böyle bir senaryo düşün ve maçı son anlarda çeviriyorsun. Bu sence sadece 3 puan mı yoksa bütün bir sezonun hikayesini yeniden yazan bir an mı? İşte bu hafta senin için hazırladığımız kaynaklar tam olarak bu anı. Yani Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-2 yendiği o inanılmaz maçı mercek altına alıyor. Ve bu sadece bir maç analizi olmayacak. Elimizdeki materyaller yani asist analiz, Sky Spor, Kontraspor, Spor Otean hepsi aynı şeye işaret ediyor. Bu galibiyet sahadaki taktiklerden oyuncu performanslarına hatta transfer dedikodularına kadar her şeyi etkileyen bir domino taşı etkisi yarattı. Bizim görevimiz de bu domino taşlarının nasıl devrildiğini sana göstermek olacak. Harika. O zaman ilk taştan başlayalım. Kaynakların tamamı maçı iki zıt kutup olarak tanımlıyor. Yani siyah ve beyaz gibi iki farklı devre. Özellikle ilk yarı için kullanılan ifadeler inanılmaz sert. Vasatın altı, faul bile yapmayan bir takım. Sıfır korner. Evet, sıfır korner. Fenerbahçe adeta sahada yokmuş gibi bir tablo çiziliyor. Hatta Alanyaspor'un 39 pas yaparak geliştirdiği ve direkten dönen bir pozisyon var ki, kaynaklara göre o top gol olsa bugün bambaşka bir şey konuşuyorduk. Kesinlikle bambaşka bir şey. Çünkü o pozisyon sadece bir şanssızlık anı değil, ilk yarıdaki taktiksel hezimetin bir özetiydi resmen. Kontraspor'daki analiz, Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira'nın planını çok net ortaya koyuyor. Bak Fenerbahçe'nin oyun kurma zaafının Mert Müldür'ün kanadında olduğunu tespit etmiş ve tüm baskıyı bilinçli olarak oraya yönlendirmiş. Merkeze de yani İsmail ve Genduzi'ye de adam adama pres uygulayınca Fenerbahçe'nin bütün bağlantıları koptu. Takım kelimenin tam anlamıyla felç oldu. Ve sonra devre arası oluyor, ikinci yarı başlıyor. İşte burada tüm yorumcuların üzerinde birleştiği o an geliyor. Teknik direktör Tedesco'nun hamlesi. Ama bu yorulan oyuncuyu çıkarıp yerine dinlenmiş birini almak gibi sıradan bir değişiklik değil, kaynaklar bunu sıra dışı bir hamle olarak nitelendiriyor. Oyuna genç stoper Yiğit Efe'yi alıp takımın dizilişini üçlü savunmaya çeviriyor. Dürüst olalım, takım 2-1 gerideyken bir savunmacı almak kağıt üstünde biraz bir panik hamlesi gibi durmuyor mu? Duruyor. Ve dehası da tam olarak burada yatıyor zaten. Bu bir savunma hamlesi değildi. Bu savunmacı gibi görünen bir hücum çözümüydü. Şöyle düşün, Alanyaspor'un ön alan baskısı Fenerbahçe'nin iki stoperine odaklanmıştı. Tedesco, üçüncü bir stoper ekleyerek geride sayısal üstünlüğü ve fazladan bir pas opsiyonu yarattı. Bu basit ama akıl dolu değişiklik Alanyaspor'un bütün pres planını bir anda çökertti. Artık baskıdan rahatça çıkabilen Fenerbahçe'de Genduzi gibi kilit oyuncular topla buluşmaya, Asensio gibi yaratıcı ayaklar oyuna girmeye başladı. Yani Tedesco oyuncuları değil, sahanın geometrisini değiştirdi diyebiliriz. Mükemmel bir tanım. Aynen öyle. Sahanın geometrisini değiştirdi. Ve bunun kanıtı da istatistiklerde saklı. Kontraspor'un paylaştığı bir veri var, çok çarpıcı. Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasına girme sayısı ilk yarıda sadece 5. Sadece 5. Evet, ikinci yarıda ise tam 19. Bu bir oyuncu değişikliğinin değil, bütün bir sistem değişikliğinin sonucu. Bütün kaynaklar Tedesco'nun maçı o an o hamleyle kazandığı konusunda hemfikir. Taktiksel satranç maçını o an bitirdi. Ama harika bir strateji, onu sahada uygulayacak oyuncular olmadan bir hiçtir değil mi? Tedesco sahneyi kurdu, peki bu geri dönüşü gerçekleştiren başrol oyuncuları kimlerdi? Kaynakların hepsi tek bir ismi işaret ediyor sanırım. Tartışmasız. Talisca. 2 gol, 1 de gol pası. Yaptığı katkı inanılmaz. Fakat asist analizde onunla ilgili çok ilginç bir yorum var. Diyorlar ki Talisca'nın atletizmi bitmiş. Oo, bu çok iddialı bir laf. Çok iddialı. Ancak devamında şunu ekliyorlar. Fiziksel olarak eski gücünde olmasa da bunu öyle bir oyun zekasıyla telafi ediyor ki sahadaki herkesten daha etkili olmayı başarıyor. Nereye koşacağını, topu nerede alacağını herkesten önce biliyor. Bu da işte tecrübenin ve saf yeteneğin ne demek olduğunu gösteriyor. Bu geri dönüşün bir de gizli kahramanı var gibi. İlk yarıda adeta hayalet gibi olan, sadece 13 kez topla buluşabilen Asensio, ikinci yarıda o da bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Özellikle attırdığı son goldeki pası. Evet. Kaynaklar bu pas için
Alex-vari tanımını kullanıyor. Son yıllarda ligde görülen en zeki asistlerden biri olduğu söyleniyor. O pas maçın özetidir aslında. Baskı altında, dar alanda kaleye bakmadan, takım arkadaşının koşu yolunu ezbere bilerek bıraktığı o top, bu sadece bir yetenek anı değil. Bu aynı zamanda büyük oyuncu sorumluluğudur. Tedesco'nun yarattığı taktiksel alan ona bu fırsatı verdi, o da bu fırsatı bir şampiyonluk pasına dönüştürdü. İşte o an maçın bireysel dönüm noktasıydı bence. Madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Parlayan yıldızların yanında performansı ağır eleştirilen bir isim Kerem Aktürkoğlu. Neredeyse tüm programlarda hakkında çok sert yorumlar var. Asist analizde kullanılan ifadelerden bazıları şunlar: futbolu unutmuş gibi oynuyor, geçmiş maçların torpiliyle sahada. Bu bir form düşüklüğü mü yoksa daha derin bir sorun mu var? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Kaynaklar bunun basit bir form düşüklüğünün ötesine geçtiğini ima ediyor, evet. Yüksek top kayıpları, etkisiz oyun ve skora hiçbir katkı yapamaması artık kredisinin tükendiği yönünde ortak bir görüş yaratmış durumda. Bu durumun en önemli sonucu ne peki? Takım içi rekabeti tetiklemesi. Musaba'nın performansı her geçen gün artıyor ve artık Kerem'in pozisyonu için çok ciddi bir alternatif olarak görülüyor. Yani Tedesco'nun o meşhur forma adaleti ilkesi burada devreye girebilir. Tam olarak öyle. Tedesco'nun felsefesi çok net. İsme ya da ödenen bonservise değil, anlık performansa bakarım. Bu da demek oluyor ki Kerem'in forması artık garanti değil. Hatta birçok yoruma göre bir sonraki maçta kulübede oturması kimse için sürpriz olmaz. Kerem için tehlike çanları gerçekten de çalıyor. İşte bu galibiyeti bu kadar ilginç kılan da bu. Takımın en önemli yerli yıldızlarından biri bu kadar formsuzken takım yine de kazanmanın bir yolunu buluyor. Hem de en büyük rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği bir haftada. Bu basit bir 3-0'lık galibiyetten çok daha güçlü bir mesaj göndermiyor mu rakibine? Kesinlikle gönderiyor. Sky Spor'daki yorum bu durumu çok çarpıcı bir şekilde özetliyor. Galatasaray artık Fenerbahçe'nin sert ve soğuk nefesini ensesinde hissediyor. Burada psikolojik üstünlük dediğimiz kavram tamamen el değiştirmiş durumda. Şampiyonluk yarışının en önemli klişelerinden biridir ama bir o kadar da doğrudur. Şampiyonlar kötü oynarken de kazanan takımlardan çıkar. Fenerbahçe bu sezon ilk defa bu karakteri bu kadar net bir şekilde gösterdi. Peki bu durum kendi içinde zaten çalkantılı bir dönemden geçen Galatasaray üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Kaynaklarda taraftar protestolarından, yönetimsel sorunlardan bahsediliyor. Muazzam bir baskı yaratıyor. Düşünsene, kendi sorunlarınla boğuşurken en büyük rakibin imkansız denilen bir maçı çevirip aradaki puan farkını 1'e indiriyor. Bu soyunma odasındaki havayı, antrenmanlardaki morali, hatta yönetimin üzerindeki baskıyı bile kat be kat arttırır. Fenerbahçe'nin galibiyeti sadece kendi hanesine 3 puan yazdırmadı, aynı zamanda rakibinin hanesine de büyük bir stres yükledi. Peki tüm bu taktiksel deha ve psikolojik savaşın yanında kaynakların sıkça dile getirdiği bir faktör daha var: şans. Sky Spor yorumcuları Fenerbahçe'nin adeta futbol melekleri tarafından korunduğunu iddia ediyor. İlk golün rakibe çarpıp girmesi, Alanyaspor'un topunun direkten dönmesi, açıkçası bunu okuduğumda biraz şüpheyle yaklaştım. Şampiyonluk yarışını gerçekten saf şansa mı bağlıyoruz? Bu harika bir soru. Şans kelimesi genellikle kolaya kaçmak gibi görünür, doğru. Ama şampiyonluk hikayelerine baktığında o şans anlarının ne kadar kritik olduğunu görürsün. Direkten dönen o top sadece bir anlık bir olay değil. O top içeri girse, skor 3-1 olsa, Tedesco'nun ikinci yarı planı belki de hiç işlemeyecek, takımın gardı tamamen düşecekti. O an, momentumun tamamen Fenerbahçe'nin lehine döndüğü andır. Futbol melekleri mi dersin, şampiyonluk şansı mı dersin, adı ne olursa olsun o anlar yarışın kaderini belirler. Fenerbahçe bu hafta o anı kendi tarafına çekmeyi başardı. Anladım. Yani şans hazırlıklı olana yardım ediyor bir nevi. Takım o direkten dönen toptan sonra dağılmayıp oyunda kaldığı için o şansı kullanabildi. Bu galibiyetle birlikte transfer dedikoduları da doğal olarak tavan yaptı. En çok konuşulan isim de N'Golo Kante. Hatta asist analizde çok iddialı bir iddia var. Fenerbahçe Kante transferini bir hafta içinde bitirecek. Bu ne kadar gerçekçi? Gerçekçiliğini zaman gösterecek ama bu dedikodunun çıkması bile takımın hedefini ne kadar yükselttiğini gösteriyor. Peki Kante gelirse ne katar? Kaynaklardaki karşılaştırma çok net ve iddialı. Galatasaray'ın yıldızı Torreira'nın
Daha yetenekli ve daha hızlı versiyonu. Böyle bir oyuncunun gelişi sadece Fenerbahçe orta sahasını değil, tüm ligin dinamiklerini değiştirebilir. Ancak burada kulübün çözmesi gereken bir denklem var. Finansal denklem sanırım. Şimdi mi yoksa 6 ay sonra mı? Aynen öyle. Şimdi ciddi bir bonservis bedeli ödeyip şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek mi, yoksa 6 ay bekleyip bedelsiz olarak kadroya katmak mı? Bu tamamen bir risk-ödül analizi. Şampiyonluğun getirisi ödenecek bonservisten çok daha fazlaysa bu kumarı oylamaya değer olabilir. Fakat burada bir an durup sormak istiyorum. Kaynakların gözden kaçırdığı bir risk olabilir mi? Evet, Kante harika bir oyuncu ama takımın ilk yarıdaki haline baktığımızda asıl ihtiyaç bir orta saha oyuncusu mu? Neredeyse tüm yorumcular Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının yarı yarıya düşmemesi için acilen üst düzey bir santrafora ihtiyacı olduğu konusunda birleşiyor. Evin temelinde bir sorun varken bu biraz lüks bir alım gibi durmuyor mu? Bu tespitin tartışmanın en can alıcı noktası. Asist analizdeki benzetme çok yerinde. Santrafor transferi arabaya benzin koymak kadar temel bir ihtiyaç. Talisca o gün kahramanca oynadı ama her hafta bir orta saha oyuncusundan 3 gollük performans bekleyemezsin. Elit bir santrifor sadece gol atmaz, rakip savunmayı yıpratır, stoperleri üzerine çeker, Talisca ve Asensio gibi oyunculara alan açar. O olmadan takımın tüm hücum planı anlık parlamalara ve bireysel sihirli anlara bağımlı kalır. Bu da bir şampiyonluk yarışı için çok kırılgan bir yapı. Özetle, Fenerbahçe bu galibiyetle bir dağılma hikayesini, bir kahramanlık destanına ve belki de sezonun dönüm noktasına çevirdi. Tedesco'nun taktiksel dokunuşu, Talisca ve Asensio'nun sorumluluk almasıyla birleşince şampiyonluk yarışındaki tüm psikolojik denge alt-üst oldu. Kesinlikle. Ama önümüzde hala cevaplanmamış devasa sorular var. Fenerbahçe yakaladığı bu ivmeyi sürdürebilecek mi? O arabaya benzin koymak kadar hayati olan santrfor transferi yapılacak mı? Ve belki de en önemlisi, ensesinde artık o soğuk nefesi hisseden Galatasaray, artan bu baskıya nasıl bir reaksiyon gösterecek? Yarış işte şimdi gerçekten başlıyor. Kaynaklar Tedesco'nun dehasından, takımın direncinden ve yıldızların performansından bahsediyor. Ama bir yandan da Sky Spor'da yeni başkanla birlikte gelen bir Saadettin Saran şansından da söz ediliyor. O zaman sana son bir düşünce bırakalım. Direkten dönen bir top veya rakibe çarpıp yön değiştiren bir ortanın belirlediği bu kadar başa baş bir yarışta, şampiyonluğu dahiyane stratejiler ve saf yetenek mi belirler, yoksa o adı konulamaz futbol meleklerinin kimin yanında duracağı mı?